Merhaba arkadaşlar, Monte Kripto Kontu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bitget borsası nasıl kullanılır, üyelik işlemleri, kimlik onayı ve trade nasıl yapılır bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca borsanın bir de Launchpad yani ön satış sayfası var. Orayı da inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Arkadaşlar Bitget borsasının yaklaşık olarak 2,5 milyona yakın bir kullanıcı ağı var. Juventus ve Galatasaray gibi büyük kulüplerle partnerliği bulunan bir borsa. Hem web hem de mobilde kullanımı mevcut. Basit bir arayüzleri var. Burada gördüğünüz gibi Türkçe dil seçeneğini de çok rahat bir şekilde seçebiliyorsunuz. Bizim için bir avantaj oluşturmuşlar ve ayrıca kullanmak istediğiniz para birimleri içerisinde Türk lirası da mevcut arkadaşlar. Borsanın kendine ait bir de tokeni mevcut. O da Bitget token diye geçiyor. CoinMarketCap'ten de hemen gösterelim. Böyle bir token arkadaşlar. 2 milyar arzı bulunuyor. Bu bilgileri de verdikten sonra öncelikle üyelik kısmından başlayalım. Videomuzun açıklama kısmına bırakacağımız linkten tıkladığınız zaman böyle bir sayfa karşınıza çıkacak. Bakın burada telefon numarasıyla kayıt işlemi var. E-posta ile kayıt işlemi var. Ben e-posta ile kayıt işlemini tercih edip üyelik işleminin ilk kısmını geçtim. Burada bir şifre belirliyorsunuz. Sonra şifreyi onaylayacaksınız. Şartları kabul ettikten sonra hesap oluştur kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında mailinize bir onay maili geliyor. O maili tıkladıktan sonra siteye ve borsaya giriş işleminiz ve üyeliğin ilk aşaması tamamlanmış oluyor. Arkadaşlar üyeliğimizin ilk aşamasından sonra giriş yapmakta gayet basit. QR kodla ilgili bir burada bölüm mevcut. Burada ana sayfanın sağ üst köşesinde bir tarama kodu da var. Ben şifreyle girmeyi tercih edeceğim. Burada telefon numarası da değil, e-posta ile üye olmuştum. O yüzden e-posta ile girişimi yapacağım. Borsaya girişimizi yaptıktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Buradaki insan ikonuna tıkladığımızda hesap bilgilerimiz, güvenlik ayarlarımız vesaireler çıkıyor. Varlıklar bölümümüz cüzdan kısmımızda bu bölümde gördüğünüz gibi arkadaşlar mobil kısmından bahsetmiştim. Mobil uygulamasını kullanmak istiyorsanız bu QR kodunu tıklayarak mobil uygulamasını indirebilirsiniz. Ayrıca sağ üst köşede de borsanın arka ikonunu değiştirebiliyorsunuz. Bu tercihlerin hepsi kişisel olarak size kalmış durumda. Şimdi bunun sonrasında arkadaşlar bir kimlik onayı kısmı mevcut. Burada geldiğimde bakın kimlik doğrulaması kısmı var. Kimlik doğrulaması ile ilgili öncelikle size şunu söyleyeyim. Kimlik onayı yapıp yapmamak tamamıyla size kalmış bir durum. Bu tip durumlarda yaptığınız işlem hacminin büyüklüğü ve küçüklüğüyle ilgili bir durum mevcut. Kimlik onayı yapmayan kullanıcılara küçük bir işlem hacmi verilir her zaman için bildiğiniz gibi. Kimlik onayı yapan kullanıcılar ise daha büyük bir işlem hacmi yapma olanağı sağlar borsalar. Bu tamamıyla kişisel bir durumdur. İster kimlik doğrulama yaparsınız, ister yapmazsınız. Şimdi ben yapmak isteyen arkadaşlar için kısa bir kesit göstermeye çalışacağım. Burada bireysel doğrulama var arkadaşlar. Günlük para çekme limiti 200 Bitcoin'dir şeklinde bize de bir burada uyarı geçmişler. Doğrulamayı başlata tıkladığınız zaman burada önce ülkenizi, sonra adınızı, soyadınızı ve TC kimliğinizi yazıyorsunuz. Bu işlemler çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Kimliğinizin ön tarafı, arka kısmı ve sonrasında da günün tarihini içeren ve kimlik kartınızı elinizde tuttuğunuz bir portrenizi yükleme yapıyorsunuz ve borsada bunu en geç 15 dakika içerisinde onaylayarak veya reddederek size bir geri dönüş yapıyor. İşlemleri doğru yaptığınız zaman onay süreniz 10 ila 15 dakika arasında sürüyor arkadaşlar. Yoğunluğa göre bu biraz daha uzun sürebilir. Bu konuda da böyle bir bilgi vereyim. Kimlik doğrulaması sonrası arkadaşlar bakın burada sol tarafta bir de güvenlik ayarları var. Özellikle para yatırma ve çekme işlemlerinde bunlar çok önemli bir durum oluşturuyor. Örneğin Google Authenticator kodu var. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Çünkü özellikle para çekerken bu kod üzerinden sizlere para çekme işlemi sağlanacak. Onu da hızlı bir şekilde göstereyim istiyorsanız bakın Google Authenticator kısmına tıkladığımda böyle bir ekran karşıma geldi. Burada arkadaşlar unutmamanız gereken durum bakın burada size verilen bir anahtar mevcut. Bu anahtarı mutlaka saklayın. Yarın bir gün telefonunuzun değişmesi durumunda veya başka bir durumda bu anahtar sizin aynı
zamanda yedeğiniz. Borsaya giriş ve çıkış işlemi için kullanırken veya para yatırma çekme işlemi için kullanırken Google Authenticator'ı kullanacağız. Bunun dışında bir fon şifresi oluşturmanız gerekiyor. Fon şifresine de tıkladığım zaman burada 6 haneli bir kod siz oluşturacaksınız. Özellikle borsada alım satım yaparken veya para çekme kısmında bu fon şifresini size soracak. Bu fon şifresi de önemli bir güvenlik aşaması. Unutmamanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar üyelik kısımlarından bahsettik. Şimdi Binance borsasından ben Bitget borsasına bir para transfer işlemi göstereceğim. Sonrasında borsa içerisine trade nasıl yapılır bunları anlatacağım. Ve sonrasında Bitget borsasından Binance'a tekrar USDT'leri nasıl geri çekeriz bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi Bitget borsasına ben öncelikle USDT yatırmak istiyorum. Ben USDT'yi kullanacağım sizler için. USDT kısmında yatır seçeneğine tıklıyorum. Burada lütfen bir zincir seçiniz diyor. Tron ağını kullanacağım arkadaşlar. Tron ağı daha hızlı ve komisyonu daha uygun olduğu için şu an tercih ediyorum. Bana burada bakın bir yatırma adresi veriyor. Daha önce de bildiğiniz gibi videolarımızı izleyenler genelde bu konudaki uyarılarımı bilirler. Yatırma işlemlerinde dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu var arkadaşlar. Coin'in kendisi, ağı ve adresi. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yoksa para çöpe gider. USDT Tron ağında yatırma işlemi yapacağız demiştik. Tron ağının adresleri büyük T ile başlar. Bakın bu konuya da dikkat edin. Önemli bir referans sizler için. Şimdi Binance borsasından çekim yapacağımız için cüzdan bölümünden spot cüzdanı yatırma ve çekmeye tıklıyorum. Burada USDT kısmı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çekme bölümüne tıklıyorum. USDT coin'i bakın burada seçtim arkadaşlar. Adresi buraya gireceğim. Hemen Bitget borsasına tekrar geri geliyorum. Yatırma adresini kopyalıyorum. Rakam ve harfleri tek tek inceleyerek buradaki bölüme yapıştırıyorum arkadaşlar. Son zamanlarda bu oltalama işlemleri ve dolandırma işlemleri biliyorsunuz çok fazla yaygınlaştı. Bunların da önüne geçmek adına harf harf, rakam rakam tek tek kontrol etmenizde fayda var. Adresinizi A istiyor bakın burada benden. Ne demiştim? Tron ağını kullanacağım demiştim. Komisyonu $1. Mevcut bakiyemde de $51 var yaklaşık. Ben 51 göndereyim. $50 olarak hesabıma geçsin. Çekmeye tıklıyorum. Tekrar benden bir kontrol menüsü geliyor. Buna devam diyorum ve klasik Binance prosedürlerini gerçekleştirerek çekim işlemini tamamlıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi para yatırma işlemimiz çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. Varlıklar bölümünde Bitget borsasında 50 USDT'yi görüyorum şu an. Hemen arkadaşlar bakın burada piyasalar kısmına tıklıyorum. Biraz trade'den sizlere bahsedeyim. Burada arkadaşlar vadeli spot şeklinde kategoriler edilmiş. Ben spot işlemler üzerinden sizlere bir örnek sunacağım. Örneğin Bitcoin USDT paritesinin üzerinden işlem yapalım. Borsanın alım satım tahtası, alım satım ekranı bu şekilde. Bakın burada sol tarafta sizin grafik çizmenize de yarar sağlayan özellikler var. Buradası güzel şekilde düşünülmüş. Grafik sağlayıcıyı TradingView'den aldığını söylüyor. Bitget borsası. Burada zamanlayıcınız da üst tarafta gördüğünüz gibi. Buradan kendi grafiklerinizi de oluşturabilirsiniz. Şöyle genel olarak baktığım zaman tahtaya arkadaşlar burada satışlar ve burada alt tarafta da alışları görüyorum. Sol tarafta diğer trade çeşitleri de mevcut. Ben şimdi size kısa olarak videoyu da çok uzatmamak adına emir çeşitlerinden de bahsedeceğim ufak ufak arkadaşlar. Önce market emrinden başlayalım. Bakın burada limit emri ve piyasa emri var. Piyasa emri dediği zaten market emri oluyor arkadaşlar. Market emrine tıkladığım zaman ben kaç dolarlık bir coin almak istiyorsam marketin o sıradaki emrinden hemen hızlı bir şekilde bir alımı gerçekleştiriyor. Burada al dediğim zaman bakın Bitcoin 50 dolarlık bir Bitcoin almış olacağım dostlar. Emir başarılı oldu. Markette o sırada hangi rakam öndeyse direkt olarak o satıştan benim alış işlemimi gerçekleştirmiş oldu. Şimdi arkadaşlar her alım satımda bir komisyon ödüyoruz bildiğiniz gibi. Bu komisyonları daha da azaltacak şekilde bir uygulaması var Bitget borsasının. İşlem ücretini Bitget coin şeklinde ödeme yaptığınız zaman %20 oranında bir indirim sağlıyor sizlere. Yani spot cüzdanınızda BGB coin'i tuttuğunuz zaman, borsanın kendi coin'ini tuttuğunuz zaman komisyonları daha az ödeyeceğiniz anlamına geliyor. Ben Bitcoin aldım biliyorsunuz. Benden şu an 7 centlik bir işlem ücreti kesti. Tekrar alım satım tahtasına geleyim arkadaşlar. Bu sefer de limit emri üzerinden bir satış gerçekleştireyim sizler için. Örneğin limit emri üzerinden 39.150 dolara bir satış emri koyayım arkadaşlar.
Verdiğimiz limit emri hemen alıcısını buldu arkadaşlar ve satış işlemimiz gerçekleşti. Limit emrinde de sizin yazdığınız rakama bir alıcı bulunduğunda satış işlemi gerçekleşiyor. Market emri ile limit emri arasında şöyle bir fark var. Market emrinde biraz daha komisyonu fazla keser. Limit emrinde biraz daha düşük şekilde komisyon kesiyor arkadaşlar. Borsanın trade tahtası genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Tetikleme emrinden de kısa olarak bahsedeyim. Tetikleme emri de arkadaşlar bildiğiniz gibi şu rakama gelirse şu rakamdan al şeklinde oluyor. Bunu stop limitte de kullanabilirsiniz. Satış kısmında, alış kısmında da kullanabilirsiniz. Örneğin Bitcoin 39.000 dolara gelirse 50 dolarlık bir alış emri tetikleme emri sayfasından girebiliyorsunuz. Kısa olarak da buna değinmek istedim. Arkadaşlar bu arada kısa bir hatırlatma yapalım. Bu videomuz ödüllü bir videodur. Videomuzu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL'lik ödülün sahibi olacaktır. Ödülün kazananı bir sonraki videonun sabit yorumunda açıklanacaktır. Şimdi arkadaşlar para yatırma işlemini gerçekleştirmiştik. Sonrasında bir alım satım gerçekleştirdik ve şimdi Bitget borsasından Binance'a nasıl bir çekim yapacağız? Bu parayı Binance borsasına nasıl gönderebiliriz? Biraz da bundan bahsedeyim. Şimdi Binance borsasına tekrar bir para yatırma yapacağım arkadaşlar. Bu sebepten cüzdanda spot cüzdanı kısmına tıklıyorum. Bakın burada USDT buldum. Yatırma kısmına geldim. Bu sefer Binance'a yatıracağım için yatırma bölümünü seçiyorum. USDT coin'in adı tekrar önüme geldi. O hatırlatmayı size tekrar yapayım arkadaşlar. Para yatırma çekme işlemlerinde coin'in kendisi, ağı ve adresi çok önemli. Bu konuya dikkat etmezseniz para çöpe gidebilir. Bu hatırlatmayı tekrar yapıyorum. Ağımı Tron ağı seçeceğim arkadaşlar. Adresim tekrar önüme geldi ve kopyalamak için kopyala butonuna tıkladım. Bakın Tron ağı yine büyük T ile başladı. Bunu referans olarak aldım. Harf harf, rakam kontrol edeceğim. Şimdi Bitget borsasında check bölümüne geldim arkadaşlar. Check bölümünde burada USDT'yi tıkladım. Zincirim Tron ağı, onu da seçtim ve Binance borsasından kopyaladığım adresi buraya yapıştırdım. Tekrar kontrol ediyorum arkadaşlar. Harf harf, rakam buna lütfen dikkat edin. Yapıştırdıktan sonra tüm paramı çekeceğim. 1 dolarlık bir komisyon alacak benden. Gönder butonuna tıklıyorum ve sonrasında bakın sizlere de daha önce söylediğim gibi güvenlik aşamalarını mutlaka yapmanız gerekiyor arkadaşlar. E-posta üyelik başlangıcında bunu veriyorsunuz. Google Authenticator'ı mutlak suretle yapmanız lazım. Yoksa bir para çekme işlemi gerçekleştiremezsiniz. Ve fon şifresi de önemli. Lütfen fon şifrenizi unutmayın. Bir yere mutlaka not alın. Bu işlemleri de gerçekleştirdikten sonra onayla butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi burada para çekme emri gönderildi şeklinde de bir not geldi önüme arkadaşlar. Para çekme durumunu da buradaki butondan görüntüleyebilirsiniz. Arkadaşlar genel olarak Bitget borsasını inceleme fırsatı sunmaya çalıştım sizlere. Üyelik işlemleri kısmı nasıl olur? Kimlik doğrulama, para yatırma çekme işlemi, özellikle Binance'tan transfer ve Binance'a tekrar geri para yatırma işlemleri, bunları göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu Twitter adresimiz, kripto para ile ilgili önemli haberleri takip edebilirsiniz. Bu Telegram grubumuz, sohbetler edip aklınıza takılan tüm soruları Telegram grubumuzda sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu linkleri videonun açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar ayrıca sizler için faydalı içerikler oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.